Bütün elektrikli araba üreticileri Endonezya ile ilişkilerini iyi tutmak zorunda. Yogyakarta şehri var. Burası özerk bir şehir. Evet. Sultanlığı var. Sultanlığı var orada. Evet, halen aktif bir sultanı var. Dokümanları elçilikten teslim alıyorlar. Buradaki nikah dairesine müracaat ediyorlar. İşte işlemler birbirini kural olarak devam ediyor. Sonra taş kömürü var, petrol var. Endonezya yeraltı kaynakları olarak çok zengin. Yerüstü kaynakları da çok zengin Endonezya'nın. Ufak bir ada ama Türkiye'den çok daha fazla insan yaşıyor. 135-140 milyon. Öyle mi? Tabii. Turist vizesi var 1 aylık. Bir de on arrival gezici vize var işte bu. O nedir? Yani bu uzatılabilir vize. Evet, Kırıkkale mi? 71 oradan hatırlıyorum. Kırıkkale selam. 16.000 küsur ada, evet. Ne var? Komşu az, Türk nüfusu az kardeşim. Ne oluyor? İlişkiler... Bali'den herkese tekrar selam. Bugün yine çok özel, çok yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi geçen dışarıda geziyordum. Bir arkadaşla tanıştım. Türk bir arkadaş. Selamlaştık. Çok güzel bir arkadaş. Sanırım bir süredir Bali'de yaşıyor. Kendisine bir röportaj yapmak istedim. Uzun süredir burada yaşadığı için çok ilgimi çekti. Anlattığı bazı noktalar vardı, ayrıntılar vardı. Ondan dolayı netleştirdik. Oturalım, bir çay kahve içelim dedik. Bir kahvaltı yapalım dedik. Şöyle güzel küçük bir noktaya geldik. Küçük bir kafeye geldik. Kahvaltımızı da yaptık bu arada. Sohbetimizi de ettik. Şimdi birazdan kendisini sizinle tanıştıracağım. İsmi Akif. Ne diyoruz? Yurt dışında yaşayan Türklerin videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet, şimdi arkadaşlar Akif'le tanışalım. Akif, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Akif buralarda? Valla iyiyiz, ne yapıyoruz? Ben 10 yıldır Endonezya'da yaşıyorum. Tanıyalım seni biraz. Bali'ye ben de senin gibi tatile geldim. Ben Bali'de yaşamıyorum. Endonezya'nın Java adasında yaşıyorum ben. Semarang şehri var burada. Evet. İş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz burada. Bizim kömür ticaretimiz var, mobilya ticaretimiz var. Ağaç üzerine çalışıyoruz, kömür üzerine çalışıyoruz. Valla rahatız, burası çok Kaç güzel. yıldır demiştin burada? 10 yıl mıydı? Evet, ben 10 yıldır buradayım. 10 yıldır buradasın. Şimdi Akif'le güzel bir sohbete başlıyoruz. Evet Akif, şimdi seni biraz daha tanıyalım abi. Vlad, hoş geldin. Biz Hoş seni bulduk. tanıyalım. Yani biz biliyorsun dünyayı geziyoruz. Evet, Şu an güzel. Endonezya'dayım, Bali'deyim. Seninle bir hasbelkader tanıştık böyle. Şimdi sen ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun burada? Ne kadar süredir duruyorsun? Evli misin? Bekar mısın? Biraz seni tanımak istiyorum ben. Aa, ben 10 yıldır buradayım ya. Ben buraya kömür için geldim. Kömür için. Yani mangal kömürü, nargile kömürü falan yapıyorum. Madenci misin abi? Yo. Kömür madenciliği değil. Biz kömür imalatçısıyız. Yani mangal kömürü, nargile kömürü. Burada var mı onlar? Endonezya dünyada... Üretiliyor mu? Evet, en çok mangal kömürünü üreten ülke. Tüketim var mı buranın yoksa satış mı? Tüketimi var ama bizim yaptığımız ürün dış pazar için. Dış pazarı. Evet. Nereye satıyorsunuz abi? Ya dünyanın her yeri. Dünyanın her yeri. Neticesinde mangal kömürü ve nargile kömürü artık dünyada her yerde kullanılıyor. Bizim ama kendi pazarımız Rusya var, Almanya var, Amerika var. Biz satıyoruz ya. Şu an bir de mobilya ticaretimiz var. Mobilyayı da yine Avrupa'ya, Amerika'ya yapıyoruz. Mobilya üzerine ne çalışıyorsun mesela? Bak, mobilyacılık güzel meslek. Çünkü zevkli bir meslek, üretiyorsun. Biz bahçe mobilyaları yapıyoruz. Ev mobilyaları yapıyoruz. Bahçe mobilyaları, hamam, sauna, otel aksesuarları üzerine çalışıyoruz. Böyle bu saunalardan kaplamalar falan var yerlerde. Onları yapıyoruz. Ona benzer ürünlerimiz var. Çeşit çok, bir de mobilya şey ya. Çok büyük bir şey yani. Çok büyük bir sektör. Şimdi bitmiyor hiç. Akif, sen buraya 10 yıl önce turist olarak geldin. Yo, iş yapmaya geldim. İş yapmaya direkt Evet, geldin sen. direkt kömür için geldim. Direkt kömür için geldin. Nasıl bir araştırdın da öyle bir kömür yapayım dedin? Yani dünyanın bir ucuna geleyim, Endonezya'da bu ön hazırlığını falan yaptın mı daha önce? Böyle bir Yo. pazarı nasıl alıştırdın? Yok, aslında pazar vardı. Pazar çok büyük bir pazar ve bu işin mucitleri de Endonezler, yani bu preslenmiş kömürü yapanlar, bu tarz yapanlar Endonezler dünyada. O yüzden biliniyor dünyada Endonez kömürünün kıymeti. Endonez mangal kömürünün, nargile kömürünün. Tanıdıklar aracılığıyla bu işi yaparız, o işi yaparız, gidelim falan derken burada 3,5 sene falan bir firmanın yöneticiliğini yaptım, üretim müdürlüğünü yaptım. Ondan sonra kendi işimi yaptım. Bütün Türkler gibi bir restoran açtım. Bütün Türkler gibi. Evet. Anlamasan da Anlamasam da az bir şey anlarım. anlıyordun. Sonra o bütün Türklerin %80'i gibi ben de battım. Yapmaya geçmiş olsun. Ne kadar süre işlettin restoranı? Çok az ya. 1,5 senede kurdum, 8 ayda kapattım. Büyük zararın oldu mu? Çok.
Çok zararlı. Çok büyük zararımız Sen oldu. o arada bir şirkette çalışıyordun herhalde değil mi? Yok, ayrılmıştım şirketten. Ayrılmıştın. Ayrıldıktan sonra dedim ben kendi işimi yapacağım. Kendi işimi yapacağım dedim. Arada birçok iş denedim, tutmadı. Böyle küçük alsatlar. Sonra dedik ki restoranda baktık olmuyor. En iyi bildiğimiz iş ticaret. Ticaret. Üretmeden ticaret, yani bizim yaptığımız iş. Şu an kömür yapıyoruz, mobilya yapıyoruz. Çok şükür. Yani buradaki Endonezyalı'da yaşayan Türklerin de geneli başarılı maşallah. Yani evet. Yani ben baktım böyle, tamam evet sıkıntılılar var, işte başaramamış gelmiş ya da sadece gezmeye, eğlenmeye ya da evlenmeye gelenler var. Evlenmeye de gelen var. Çok fazla. Yapma ya. Evet, çok fazla. Elçiliğe gidiyorum ara sıra. Evet. Her gittiğimde diyorum ki elçilikteki görevli arkadaşa, abi diyorum nasıl durum? İşleri iyi herhalde. Diyor vallahi sürekli de kendi rekorumuzu kırıyoruz. Yani Türklerle Endonez bayanların evlendiği çok fazla öyle bir evlilik hikayesi var. Müslümanları mı tercih ediyorlar? Tabii genelde gelen Türk erkeklerin buradaki eşleri hep Müslüman. Hatta yenice, yani son 1-2 senedir duyuyoruz. Türk bayanların da Endonez erkeklerle evlendiğini duydum. Hatta 3-4 de örnek var yani böyle. Evet, bu en ilginci bu. Evet, bir çay servisimiz geldi. Çayımız gelsin. Çay geldi. Evet Akif kardeş, şimdi dedik ya ticaret. Çok fazla sektöre hitap var. Yani bir tek eğlence sektörü de değil. Yani Tabii. Bali çok büyük bir ada. Dolayısıyla üretim var, tüketim var, yani ağaç var, imalat var, mobilya var, demir var mesela Bali'de, yani bu şekilde. Mesela Bali'de kahve üretimi çok fazla, Hindistan cevizi çok fazla. Java adası ise zaten Endonezya'nın merkezi yani. Ufak bir ülke, ufak bir ada ama Türkiye'den çok daha fazla insan yaşıyor. 135-140 milyon. Öyle insan. mi? Tabii. Ben gitmedim oraya ama Yok, merak ettim şimdi. Java'da 135-140 milyon insan yaşıyor. Kaç tane ada var peki? Endonezya'da yanılmıyorsam en son 16.670. Ne diyorsun 71 öyleydi. Evet, Kırıkkale değil mi? 71 oradan hatırlıyorum. Kırıkkale'ye selamlar. 16.000 küsur ada, evet. 1000 küsur dil konuşuluyor Endonezya'da. Bu adalar da herhalde biraz şeymiş, böyle bazen batıyormuş çıkıyormuş sayı O azalıp. küçük adalar işte, o yüzden dedim ya en son diye. Gelgitlerle. 16.671 gel git. Yani suyun yükselmesinden dolayı adalarda düşüş oluyor. Ama ona çok küçük ada, kaya parçası Kaya gibi. parçası gibi. Evet, onlar. evet. Ya insan yaşamıyor orada, canlı yaşamıyor. Yok canım, tabii ki. Aynen. Çok. Çünkü 16.000 ada var bu ülkede. Çok fazla. Çok ilginç ama ya. Evet. İşte bu kadar büyük adada, bu kadar büyük coğrafyada 12 ay sıcak bir memlekette, yağmur alan bir memlekette ne oluyor? Her şey bereketli, toprak verimli, iş verimli oluyor. Çok zor, sıcak olduğu için sıcakkanlı insanlarla çalışmak çok zor. Evet. Biz Türkler hareketliyiz, pratiğiz, hızlı olmak isteriz. Bunlar sıcakkanlılar, sakin. Relax. Relax abi. Almanlar gibi lagzam, Araplar gibi şüvey, Endonezyalılar da santay derler. Yani sakin. Evet. Trafikte de şey var, böyle hiç kimse bir panik yok. Biz herhalde böyle motor falan kullanıyorum. Ben bir an önce sağdan soldan kaçayım istiyorum ama burada hiç kimse öyle bir ya panik yok. motorcular dünyanın her yerinde sağdan soldan kaçmak isterler ama burada Türkiye'deki gibi şey bulamazsın. İşte uzun kornaya basmalar, krizler, trafik kavgaları yok. Bunlar sakin huylu insanlar. Bali öyle, Java'da da öyle. Bizim orada da öyle. Java ticaret olarak da buradan çok daha iyi. Çünkü üretim var. Yeraltı kaynakları çok zengin Endonezya'nın. Yani ben mesela bu gelen arkadaşların, buraya senin gibi gelen arkadaşların mesela bunlara da vurgu yapmasını çok isterim. Çünkü Endonezya yeraltı olarak... Nedir abi mesela, açar mısın? Her şey. Altın, gümüş, bakır, petrol, her şey var Endonezya'da. Değerli, yarı değerli taşların ve o kadar çeşidi var ki yani saymakla bitiremezsin. Mermeri bile var. Mermeri çok az ama mesela Türkiye kadar değil, mermer bile var burada. Ama aksesuar üzerine yarı değerli taşlar var. Mesela nikel var ya, Tesla mesela, yani Endonezya'dan ürün alabilmek için hani böyle lütfen diyerekten Tesla bile buradan alıyor. Tabii ki mecbur almak zorunda çünkü dünyanın en büyük nikel üreticisi Endonezya. Burada gelecek olan arkadaşlara var mı önerin? Burada mesela Endonezya'da bir açık var mı? Bali adasında mı ya da diğer bölgelerde mi açıklar var ticari anlamda? Yani ben Bali adasına gezmeye geliyorum senin gibi ama bu birkaç kez geldim. Bali çok güzel bir yer. Özellikle yani turizm sektöründe karakteri olarak, bilgi olarak, tecrübe olarak donanımlı insanlar varsa Bali'yi tavsiye ederim. Çünkü burası dünyanın
turizm için geldiği bir destination. Evet. Herkes geliyor buraya. Batarya yapımında kullanılıyor. Endonezya'da bu var. Endonezya bunun şu anda ham olarak satışını da yasakladı. Dolayısıyla bütün elektrikli araba üreticileri Endonezya ile ilişkilerini iyi tutmak zorunda. Burada her şey var. Taş kömürü var, petrol var. Endonezya yeraltı kaynakları olarak çok zengin. Yerüstü kaynakları da çok zengin Endonezya'nın. Peki ya Türkiye'den bir yatırımcı gelecek veya işte bir Türk vatandaşı gelecek buraya veya dünyanın herhangi bir yerinden yeraltı kaynaklarından bir iş yapacak, bir madencilik yapacak. Nereden başlaması lazım? Diyelim ki Endonezya hükümetine nasıl başvurması lazım? Kendini nasıl bir ifade etmesi lazım? Bu prosedür nedir? Zor mudur bu işleri burada kurmak? Ya Endonezya dedim ya böyle sıcakkanlı insanlar, yavaş insanlar diye. Evet burada bürokrasi biraz zor. Bürokrasi zor ama aşılmayacak bir şey değil. Kişisel ilişkiye de dayalı biraz. Böyle gidip konuştuğun zaman, derdini anlattığın zaman çözebiliyorsun. Evet zaman alıyor. Bakın bürokratik işlemler burada zor. Evet. Ama her bölüm için, her iş alanı için buna bakan ofisler var, devlet daireleri var. En önemlisi burada güvenilir bir noterinizin olması. Çünkü noterle mi oluyor bu işler, avukatla mı? Ya avukat değil. Avukat da elinde sonunda gidip notere yaptıracak senin şirketlerini. Aracı oluyor avukat aslında. Yok işte onu noterler şimdi kendisi yapıyor direkt. Sana vereceği, sana mesela noter ne ister senden normalde? Şu dokümanları getir şirketini kurayım. Noterler direkt senin adına bütün dokümanları takip ediyor. Senin çalışma izinlerini çıkarıyor. Oturum iznini çıkarıyor. Noterler takip ediyor bunu. Evet. Sonra bütün izinleri toplayınca abi veriyorsun parasını. Şirketini açıyorsun. Şirkete de noter sana anahtar teslim veriyor. Burada şirket açmanın maliyeti ne abi? Yani kur şu an maalesef çok kötü. Dolar dersek? Kura vurarsa kötü. Ama şu anda mesela bizim mobilya yaptığımız firma export üzerine yani dış ticaret üzerine kurulu bir firma ve bizim depolama iznimiz var. Çünkü burada hepsinin izni var her bölümün. Yani üretim izni farklı, depolama izni farklı, sadece al-sat izni farklı. Bizim hem dış ticaret hem de depolama iznimiz var. Benim şirketim herhalde benim oradan aldığım vize dahil $5.500 falan mal olmuştur. Yani peki şeyde her sektörde farklı mı, değişiyor mu bu Yok, şirket maliyetler? kurma maliyetleri 3000 yani 4000 ile $5.500 arası değişir. Eğer senin çalıştığın aracı dürüstse, senin kandırma niyeti yoksa $4.000'dır, $5.000'dır o kadar yani. Aracı vize dahil ama. Dediğin noterler. İşte noteri iyi bulursan başka bir aracıya ihtiyaç yok. Tabii noter seninle ilgileniyor, uğraşıyor, İngilizce biliyorlar. Bilmese de gidiyor İngilizce bilen bir tercüman sağlıyor senin için. Burada İngilizce bilme oranı da Türkiye'ye göre yüksektir. Yüksek, evet. Tabii biraz İngilizcesi olan insanlar rahat eder burada. Biraz İngilizcesi varsa rahat eder. Aynen. Peki buraya mesela bir iş yapmak için gelmek isteyenlere burada yardımcı oluyor musunuz? Ben bunu profesyonel manada yapmıyorum. Ama severim ben yani. Bir de Türkler gelip de başarılı olduğu zaman dün de gördüm birkaç tane esnaf var burada. Aynen. Başarılılar da gerçekten çok mutlu oluyorum. O yüzden bir gelen olursa, sosyal medyadan falan ulaşan olursa elimden geldiğince müsaitliğime göre yardımcı oluyoruz. Olurum yani benim için problem çok güzel, olmaz. Çok güzel. Olabilirsem tabii. Biraz şimdi işten bahsettik. Senin burada evli misin, bekar mısın? Onlardan bir girelim mi? Girelim mi? Girelim mi? Ne dersin? Bir kahve iç abi. Girelim ya ne olacak? Allah razı olsun. Eşimden diyormuşum. Ne güzel bak. Değil mi? Çok güzel. Evliyim abi ben. 8,5 yıllık evliyim. 7,5 yaşında bir kızım var, ellerinden öper. Yenge diyecek niye böyle tereddüt etti şimdi dinlerse? Yok, hayır tereddüt ettim de o anlayacak. Nasıl güzel bir sevgi ve saygıyla başlayayım. Temizlendim, toparlandım, geriye çektim kendimi. Daha şık nasıl başlayabilirim diye. Aynen. Tabii. Türk vatandaşınla mı evlisin? Hanımım da Türk abi. Öyle mi? Eşim Türk. Evli miydin geldiğinde buraya? Yok, evli değildim. Geldikten bir küsür sene sonra evlendim ama Türk'le evlendim tanışarak. Evet. Mutluyum elhamdülillah. Bir çocuğum var. Buraya kolay alıştı mı yenge mesela? Zor oldu mu? Sen hayırdır nereye getiriyorsun beni falan? Evet. Ya şimdi bak burada şöyle bir şey var. Evet bak dedik ki gelsinler buyur Türkler gelsin. Evet gelsinler ama hanımlar için biraz zor bir ülke burası. Şöyle zor. Hani yürüme yok. Yürüyüş yapamıyorlar. Kaldırım kültürü çok az abi bu ülkede. Bak gördün küçük kaldırımlar. Kaldırım olayı yok. Kaldırımda motorlar geçiyor. Evet. Şimdi bizim orada da öyle. Kadın yürüyemiyor.
Gezemiyor dolayısıyla. Hep arabayla. Ya araba Arabası yok. olmayan taksiyle. Vasıta sürekli. Ya da motora binenler de var. Biz motora binmiyoruz ama ya da mesela ne var? Komşu az, Türk nüfusu az kardeşim. Ne oluyor? İlişkiler zayıflıyor. İlk birkaç sene ya kişinin kendisinin istemesi lazım. Evet. Ben gidiyorum Endonezya'da öğreneceğim. Endonezya'yı da öğreneceğim diyorsa o bayan mutlu olur. Ama hiç öyle bir şey yok. Sadece kocam için gidiyorum diyenler birkaç sene adaptasyon zorluğu yaşayabiliyor. zorluk yaşıyor. Biz 8,5 sene oldu artık atlattık. Alışamayan dönen oluyor mu burada Türk vatandaşlarından iş kurup geri kaçıyorum ben? Yani tabii olmaz mı ya? Çok Neyine alışamıyor mesela? Yemesi mi, içmesi mi? havası, yemesi, içmesi. Hava aslında fena değil, sürekli sıcak, yaz. Ama işte 12 ay yaz olduğunu düşünsene. Türkiye'de ne var abi? Arada değişiklik İlkbaharın oluyor. var, yazın var, yaz temizliğin, kış hazırlığın, elbisen, botun, gezmen. Ya insanların saçının uzunluğu, sakalının uzunluğu bile yaza kışa Tabii göre mevsime değişiyor. göre değiştiriyor onlar. Burada böyle bir şey yok. 12 Aracın ay- bakımı bile var orada yaz Değil kışın. mi? Ya bak lastik bakımı var orada. Burada böyle bir şey yok. O biraz monotonluk sağlıyor. Bir de sıcakkanlı insanlar abi, çok yavaşlar. Yani bunların... Dezavantajı bu tabii. Tabii bu dezavantajı. Bunun dilini, kendi dillerini konuşmazsan, sonra sakin kalmayı beceremezsen, yani ben eskiden beceremezdim, çok tartışırdım. Uçan yaprakla, esen rüzgarla kavga ederdim ben. Evet. Şimdi zamanla hayattan tokat yiye ne yapıyorsun? Öğreniyorsun. Diyorsun ki öğrenmek lazım. Ben dil bildiğim için rahat iletişim Yani çok kuruyorum. doğru söylüyorsun. Ben mesela ilk geldiğim ay, 2 aydır yaklaşık burada, 1,5 ay oldu. Birinci ayda böyle bir dediğin gibi sürekli bir ya kızıyordum, niye bu adamlar bu kadar yavaş, niye böyle bir her şey yavaş işliyor Evet. burada. Şimdi yavaş yavaş ben de alışmaya başladım. Bu 2. ayım. Sen Bir ay hızlı falan. alışmışsın, çok güzel. Biraz daha alışmaya başladım, artık normal gelmeye başladı bazı şeyler ama yani herhalde bir 5 sene falan kalsam burada öyle Endonezya vatandaşı gibi olurum burada herhalde. Yok 5 seneye gerek kalmaz. Hele ki Bali'de hiç gerek kalmaz. Değil mi? Çünkü Bali kozmopolit, yani uluslararası bir şehir. Kesinlikle abi bak, buraya insanlar çalışmaya gelir mi gelmez mi bilemem. Çalışılır mı burada? Bir Türk vatandaşı gelse burada çalışsa ne yapar abi? Ne iş yapar, İşçi kaç para? olarak mı, yatırımcı mı? İşçi dedim buna biz. Yatırımcı konuştuk biraz. Yani Bali'de işçi için herhalde imkan vardır mesela işte, ama direkt gelmesi lazım. Nasıl? Yani birinin daveti üzerine, evet ben şu lokantaya gideceğim, aşçı olacağım. Evet ben şu inşaat firmasında mühendis olacağım. Davet üzerine gelmezse burada yerel işçilerin maaşı çok düşük ya. Bize Böyle göre. iş bulmaya çalışırsa sonuçta Çok. Geçinecek parayı yakalayamaz. Şimdi şöyle söyleyeyim, burada benim yaşadığım şehirde $250 mesela vasıfsız bir işçi. Gerçi Türkiye'de de bayağı düştü değil mi dolar karşısında? yani dolar karşısında biraz evet. Düştü zayıf ama şu yine an de maalesef. Türkiye'de bir standart var yüksek. Burada standartını yüksek tutmak istediğin zaman hayat çok pahalı. Evet. Yani ben mesela işte Türkiye'den geldim, evimin halısı Türk halısı olsun, perdesi Türk perdesi olsun He. gibi dediğin zaman zengin hayatı yaşıyor olman lazım. He. Tabii o çok önemli. Ama onun haricinde dedim ya, işçi maaşları düşük dolar karşısında. Dolayısıyla burada $300 alırsa bir Türk vatandaşı geçinemez, yaşayamaz. Bir yabancı bir ailenin geçinebilmesi için en az söylüyorum $2.000 ihtiyacı var. $2.000 kazanç olması lazım $2.000 net burada. kazancı olması lazım vergilerden sonra. Vergi nasıl oluyor? Yani vergiyi bir daha mı ödüyorsun? Yok. Çalışan olarak. Endonezya'da Almanya gibi, Avrupa gibi değil. Hiç vergiyi işçi bilmez, işveren bilir onu. %15 yanılmıyorsam. Mesela işte $2.000'sa %15'ini $300 ya kesiyorlar ya da 2.300 verecekse $2.000 anlaşıyor işçiyle. Mekanlar ne vergi ödüyor mesela? Şöyle bir mekan, restoran için soruyorum ben şu an. Yani nasıl vergi ödüyor? Politika nedir Yani- burada? Bazısına soruyorum, burada hiç vergi yok diyor. Bizde yok diyor, biliyoruz şu an. Ben onu araştırıyorum Nasıl yani. yok? Vergi var. Türkiye kadar ağır olmasa da vergi var burada. Ama şey yapmıyor, rahatsız etmiyor herhalde böyle. Ya normal bizim KDV sistemi var ya. Evet. KDV burada %8'di, %11'e çıktı. Hı hı. Genel olarak bakarsak spesifik olmayan ürünlerde %11 KDV var ama gelir vergisi farklı. O farklı. Tabii. Onda şöyle bir şey var, senin gelirini nasıl elde ettiğinle alakalı. Sen üreterek mi elde ediyorsun? Benim gibi yarı üretici depo, mesela Evet. biz ham ürünü alıyoruz, işliyoruz, paketliyoruz, ihraç ediyoruz. Aynen. Bu biz ortadayız. Bir de bu ürünü direkt alıp hiç işlemeden door to door satanlar var. Ha, direkt aracı gibi. Evet, onlar vergileri daha yüksek eğer doğru beyanda bulunuyorsa. İşçilik yapmadığı için, Evet. bir emek harcamadığı için. Ülkeye katma değeri sağlamadığı için He. vergileri yüksek. Yani şahsi gelir vergisi biraz yüksek. Yani üretici değiliz ama
Neticesinde biz işçi çalıştırdığımız için bizim vergilerimiz biraz daha düşük diğerlerine göre. Senin buradaki yaşam standartlarında peki bir evin, bir araban falan var mı burada? Yani kendine, şahsına ait. He? Bir kirada mı oturuyorsun? Evin var mı? Araba aldın mı? Ya şöyle, evet kirada oturuyorum ama çok şükür yani iyi bir evde oturuyorum. Evet. Eskiden burada, söylemeyeyim yine de, eskiden burada verdiğimiz aylık kirayı Türklere söyleyemezdim. Ya ayıp olacak diye, çünkü dolar açık. Şimdi Türkiye'de de uçmuş her şey. Evet. Önemli değil Maalesef. o yüzden. Bizim evimiz güzel, böyle güzel bahçeli bir evim var. Kirası nasıl mesela? Yani şöyle, burası aynı ev Türkiye'de olsa çok daha pahalı. Aylık mı, yıllık olurdu. mı ödüyorsun? Yıllık ödüyoruz Yıllık biz. burada. Yıllık ödüyoruz. İş Burada- yerlerinin kirası da aynı. Burada her şey minimum bir yıl. Ha, böyle her ay uğraşmıyor. Böyle direkt... Yok hiç, istersen ertesi gün sabah çık, %99'u vicdanlı iyi bir insan bile olsa, biz seninle böyle anlaştık, bir yıl için anlaştık der, kiranı iade etmez, hakkıdır da zaten, öyle anlaşıyorsun. Öyle anlaştın. Ben de direkt 10 yıl kiraladım evime. 10 yıl. Vay maşallah. Var burada bir oturduğumuz evimiz var, başımız sokun, arabamız da var. Yani Çok şükür. İş yerlerimizin de arabası var. Burada çünkü, bak burada çok güzel bir şey var biliyor musun? Burada eğer biliyorsan sistemi, Evet. biliyorsan sistemi, bir de kampanyaları takip edersen burada araba almak Türkiye'den çok daha kolay. Aa. Tabii. Ya burada araba almak, Kredi falan mı yoksa? evet, öyle? kredi. Burada bir kere krediler faizli değil. Aa. Yani ona dikkat eden insan için söylüyorum. Niye faizli değil? Nasıl veriyor bu adam parayı? Çünkü dealer, yani biz eskiden nasıl giderdik esnaf amcadan buzdolabı alırdık, taksitli, peşin fiyatı bu. Senetli gibi. Evet, vadeli fiyatı bu derdi ya. Burada da böyle. Bütün dealerlar, bütün araba firmalarının kendi finans sistemi var. Ha, finans sistemi var. Tabii. Yani bankalarla çalışanlar da var ama mesela ben bakıyorum şöyle. Çünkü o vade payı kendi finans sistemi olan firmalar da çok düşük. Dolayısıyla ben mesela kendi arabamı aldığım zaman, işte ilk arabamı aldığımda 2 senelik krediyle aldım. %25'ini ödedim Evet. peşin. Yok, %20 gibi herhalde. Peşin ödedim. 2 sene kredi ödedim. Çok yani iyiydi. Fark ne kadar ödedin mesela? Hiç fark ödemedim. Sıfır mı? Peşin fiyatından da böyle işte diyelim ki mesela 500 bin liralık bir araba olduğunu varsayalım. O zaman öyleydi. Peşin fiyatından da belki 10 bin 15 bin TL daha ucuz aldım. 2 sene krediyle aldım. Hiç vade farkı ödemedim. Burada böyle kampanyalar çok fazla. Sürekli oluyor. Peki araç, araba fiyatları, motosiklet neyse fiyatlar uçuk mu burada? Aşağıda mı? Türkiye Ben ilk bazında. geldiğimde Türkiye buradan aşağıdaydı. Türkiye buradan aşağıdaydı. Burası pahalı. Bazı markalarda mesela Asya markalarında Türkiye ucuzdu. Burası Avrupa'ya uzak olduğu için burada Avrupa arabaları çok pahalı. He. Evet. Ama şu anda Türkiye'den ucuz burası. Yani ben mesela geçen bir yani böyle basic seviyede bir Mercedes SUV baktım. Evet. Hobim de bakarım ben böyle. Herhalde Türkiye'de 3 milyon lira gibi bir şey, 2 Evet. milyon 800 bin, o da bulursan Bulursan da. tabii. Siparişle. Tabi hep soruyorum, şey diyorlar, waiting list var. Tabii ödemeyi yapacaksın, bekleyeceksin sırayı Waiting list, vesaire. o uzun bir süreç. Burada öyle bir şey yok. Parayı verdin, yarın aldın. Araç bekliyor seni. Yani bazı arabalarda, özellikle Avrupa arabalarında bekleme olmaz. Çünkü zaten az satılan araçlar. Ama Asya arabalarının popülerlerinde bekleme var. Stokta var herhalde birçok araba, Asya arabalarında Tabii, burada. tabii. Bazı popüler markalarda bekleme oluyor. Ama neyse işte burada mesela o Mercedes 3 milyon lira olan Türkiye'de Mercedes burada 1.6 milyon liraydı yanılmıyorsam. Vay be. Evet. 1 milyar 150 milyon rupiya, yani %20 ile 1,5 milyon liraya falan geliyor. Türkiye'de 3 milyon lira. 3 milyon. Peki buranın parası ne kadar güçlü Asya'da? Rupi. Hangi ülkelerde geçiyor? Var mı? Geçiyor. Yani Endonezya ASEAN Gümrük Birliği'ne bağlı, Asya topluluklarına bağlı bir ülke. ASEAN Gümrükler Birliği var. Oo. Şimdi Türkçesini söyleyemedim ama neyse. O var, orada var Endonezya ve onların içerisinde güçlü ülkelerden birisi. Çünkü neticesinde Güneydoğu Asya'da Endonezya zengin ülkeler sınıfına giriyor. Çünkü şöyle bir şey var bak mesela. Dünyada gayri safi hasılası en yüksek Müslüman ülkesi Endonezya. Ne Tabii diyorsun? Suudi Arabistan'dan, Katar'dan bile daha yüksek. Ama şöyle, Müslüman ülke diyorlar ama burada Müslüman Bali Adası'nda çok fazla yok gibi. şimdi böyle o isimlendirilirken dünyada en çok gayri safi milli hasılayı yapan Müslüman ülke diye resmi olarak isimlendirildiği için öyle söyledim. Anladım. Katar'dan bile fazla ama Vay kişi be. başına düşen milli gelire bakarsan çok geride yani. Şimdi burada Evet. fakir insanlar var.
Bali'de, çünkü Bali Hindu memleketi. Adası. Evet. Hindu adası. Evet. Çok iyi. Burada Hindu tapınakları var. Seremoniler falan sürekli. Tabii sürekli onların ibadet şekilleri var. Hatta hangi tarihteydi ya? Mart'ta yanılmıyorsam. Sessizlik mi var bir de? 2 gün işte o şeyleri var bunların. Nedeni Türklerde hani böyle bir Müslümanlarda var ya, bilemem, itikaf gibi. Yani mesela nasıl Ramazan'da bizim Müslümanlar itikafa giriyorlar. Evet. Burada da 2 gün Hindularda şey var, hatta turistlerin bile sokağa çıkmasını Ne diyorsun ya? yasaklıyorlar. Kanuni bir yasak değil ama bunu mesela otele geldin, giriş yaptın, bu 2 gün diyor sokağa çıkamazsın. Otel söylüyorum. Tabii. Çıkmamalısın diye. Markete kadar git, geri gel. Gezmezse sana hiçbir yer açık kalmaz. O 2 gün bunların ibadet günüdür. Ne yapıyorlar mesela? Nerede ibadet ediyorlar bunlar? İşte kendi tapınakları falan var. Ben burada yaşaman için buranın kültürünü çok bilmiyorum ama genel olarak böyle yüzeysel biliyorum. Kendi tapınakları var, ibadethaneleri var. Oralara gidiyorlar abi. O ilginç ya. Gidiyorlar, takılıyorlar. Şeye gittin mi? Bu neydi ya? Büyük bir tapınak var, Hindu tapınağı. Dağın başında çok büyük Uluwatu. bir heykel. Uluwatu'nun yukarısındaki işte. Uluwatu'ya çok güzel değil mi Uluwatu? Güzel yani, manzarası falan güzel. Keçak dansları falan da yapıyorlar. Evet, çok güzel. Uluwatu çok tatlı bir yer ya. Evlilik olayı burada nasıl? Mesela ben Türk vatandaşıyım. Buraya evlenmeye direkt gelebiliyor muyum? Yani ben bir geleyim burada bir hatun bulayım da evleneyim, veya tam tersi bir bayan geldi ben gideyim de Endonezyalı biriyle evleneyim. Bayan geldi buraya evleneceğim diyor. Ya zaten nedir abi o iş? Çok duyuyorum ama burada. Evet ya, bir Avrupalı bayan gelirse zaten onu kısa anlatacağım için onu söyleyeyim. Havada kapılır yani neticesinde. Beyaz bir kız, beyaz tenli bir insan olduğu için Turist. bunlar kendilerini biz esmeriz, biz kavruk tenliyiz diye tanıtıyorlar ve egzotik tenli diyorlar işte bunların kendilerine. Hatta bunlarda bir meyve var, savo meyvesi. Şey derler, olgunlaşmış savo meyvesiyle bizim bildiğimiz aynıdır. Nasıl bizde esmer kelimesi var ya, bunlarda da o var. Bir beyazlaşmaya çalışma bir şeyi var mı bunlarda böyle çalışması? Bütün Asya'da var ama o bütün Ben Asya'da gördüm çünkü böyle plajda böyle özellikle bayanlar tenini sürekli bir kumla falan ovalıyor, bir şeyler yapıyor. Dedim ne yapıyorsun dedim. Dedi beyaz olsun diye yapıyor. Belki niye ama dedim ama. çok fazla kozmetik ürün var, çok fazla bitkisel ürün var zaten burada beyazlatma üzerine ve başarılılar da alternatif tıpta. Şimdi neyse bayanlarla ya da buradaki insanlarla, erkeklerle nasıl oluyor? Vallahi, bir evlilik olayı var mı? Yapıyorlar mı burada? Var çok fazla. Yani bayan konusu şöyle, gelirse bir bayan zaten mutlaka beğenilecektir yani bizim. Kaçarı yok diyorsun. Ya evet, beğenilir. Erkekler de yani şimdi şey olmasın, patlama olmasın. Yok Türk sanmıyorum ya. Yo var. Türk erkekleri de dünyada hiçbir yerde göremeyecekleri kadar popülerler burada. Evet, çok seviyorlar. Neden? Bilmiyorum abi. Türk erkeklerini yani seviyorlar. herhalde Türk olması, Müslüman olması, yani biraz esmer tenli olması, sakal falan çok sever buranın bayanları. Herkesin bir tarzı var yani. Bizim Türkiye'de nasıl işte sarışın erkekler bir ara çok revaçtaydı mesela, değil mi? Bir oyuncu var işte böyle, nasıl herkes şey yapıyor. Evet. Burada da gelenler şey muamelesi görebilir yani. Oyuncu gibi böyle. Evet görebilir. Öyle bir sevgi var burada. Seviyorlar. Evlilik oranı yüksek mi burada? Mesela Endonezyalı bayanlarla çok evlenmeye gelenler varmış. Ben onu duydum. Evlenen de çok varmış. Çok. Nasıl oluyor? Nedir onun prosedürü? Ben prosedürü çok bilmiyorum ama yani bildiğim kadarıyla bir arkadaşa yardımcı olmuştum böyle muhabbet içerisinde, birkaç onun için. Yerli bir Türk ne yapacak mesela? Evlenecek ya bu adam. Yani bu adam evlenecekse önce kız bulacak abi. O kesin. Yani direkt lambur lumbur geldi adam. Ben evleneceğim dedi Endonezya'da. Onu bilemem. Buldu kızı. Bulursa şimdi elçiliğe gidecek abi. Elçilikten en önce bekar olduğunu belgeleyecek. Diyecek ki ben Türkiye'de bekarım, resmi olarak bekarım. Elçilikten belge alacak. Evet. Sonra elçilikten işte aldığı ikametgah gibi falan herhalde böyle nüfus belgeleriyle buranın nikah dairesine müracaat ediyorlar. Zaten burada nikahlar Müslümanlar için Din Bakanlığı kıyıyor burayı. Evet, bizim mesela Diyanet İşleri Başkanlığımız var ya. Evet. Burada da öyle bir kurum var. Müslümanların nikahı direkt oradan kıyılıyor. Resmi bir nikah. Ama resmiyete geçiyor bu. Tabii ki resmi bir nikah. Ülkede. Endonezya'da o çok önemli. Burada yani insanlar nikahını, resmi nikahını dinlerine göre kıyıyorlar. Dinlerine göre. Dinlerine göre. Evet, resmi nikahı dinlerine göre kıyıyorlar ve gelen memur mesela işte, ben Müslüman bir arkadaşımın nikah töreninde şahit olmuştum. Evet. Şey yaptı. Gelen memur duasını etti, Kur'an-ı Kerim okudu, anlattı. İşte böyle ufak bir
çok böyle Memur yapıyor bunları. Devlet memuru, tabii devlet memuru. Vay be. Kur'an-ı Kerim'ini okudu, duasını etti, ufak bir işte böyle bilgi verdi evlilikle ilgili, İslami evlilik nedir gibi. Ha, şey veriyor, mesaj da veriyor orada, Evet. ufaktan anlatıyor her şeyi. Çok yani bir 5 dakika sürüyor. Nikahını kıydı, gitti ve resmi nikah belgelerini aldılar ellerine. Peki o nikah Türkiye'de ne kadar geçerli? %100 geçerli yani, Ha. resmi devlet nikahı. Hani Türkiye'de aynı şekilde tanıyor. Hükümet nikahı kardeş. Şimdi bu adam burada evlendi ya da bir bayan. He. Buradaki belgesini saklayıp Türkiye'de bir daha nikah kıyma gibi bir imkanı var mı adam, öyle bir sahtekarlık yapmak ister mi? Yapabilir mi ya da? Onu bilmiyorum ki Türkiye'de nasıl olur. Türkiye'de Hani hiç o yüzden evlenmedim. dedim. Yok, o Bir kere yüzden evlendim. şey olarak soruyorum yani, buradaki belgenin ne kadar geçerliliği var dünya çapında, yani o art niyetli bir insan burada bir evliliği varsa onu gizleyip, resmi evliliğini gizleyip Türkiye'ye gittiğinde bu adam bekar mı görünecek peki yine? Kendi ibraz etmediği sürece. Kendi onu elçiliğe kayıt ettirmezse, buradaki elçilik He. makamına kayıt ettirmezse Türk kayıtlarına girmez. Ama zaten evlenebilmek için şöyle bir Evrak şey var. alıyor. Evrak alıyor. Ben evlendim diye evrak alıyor. Sonra o eşini Türkiye'ye götürecekse ne yapacak? Mecbur o evlilik kağıtlarını şeye verecek, elçiliğe. Yani evlendikten sonra o evlilik kağıtlarını yine elçiliğe teslim etmek Mecbur vermek zorunda yani. Mecbur vermek. Çünkü dokümanı aldı ya, cevap Tabii. verecek. Her Ben şey değişiyor, yaptım müdahale ya da değişiyor. yapmadım diyecek. Yapmadıysa yapmadığını ispatlayacak. Nikahlandıysa nikahını ispatlayacak. Şimdi oldu o zaman. Evet. Bir şey yok ortada, yani bir sahtekarlık durumu söz konusu olmayacak. Sanmıyorum ya. İnsanlar dünyanın öbür ucundan gelip de sahte evlilik yapar mı ya? Yani yok, burada evlenir, burada basar gider adam, boşanmaz etmez. O öbür her tarafa yerde gider. yapar ya. O her Yapar yerde dediğin yapar. gibi. O her yerde var. Bazı burada öyleleri de duyduk yani, kötü örnekleri de var. Aynen. Yok değil. Burada oturum nasıl demiştin? Nasıl oluyordu burada Endonezya'da oturum? Burada oturum, göçmenlik diye bir şey yok burada. Hı hı. Yani sadece yaşamak için göçemezsin Endonezya'ya. Yaşayanlar var burada mesela. Uzun Çalışıyorlar. zaman, 6 ayda Mutlaka. vesaire yaşayanlar var burada, görüyorum ben. Onlar turist vizesi alıyorlar. Mesela ne vizesi var? Şimdi bir turist vizesi var, 1 aylık. Bir de Tamam. on arrival, gezici vize var işte bu. O nedir? Yani bu uzatılabilir vize. Mesela işte kapı vizesi diyelim ki $35'sa o $50 mı ne, öyle bir şey. Ben mesela diyelim ki bir ay daha uzattım, ikinci ayı uzattım. Sonra diğer vize dediğim, bahsettiğin o turist vizesine nasıl geçebildim? Turist vizesi mi demiştin? Sen turist vizesiyle mi geldin? Turist vizesinden geldim ben, 2 aydır buradayım ben. Tamam, hakkın Nasıl? bitti. Bir daha Bitti, uzatamazsın. uzatamıyorum. 2 aylık o. Tamam. Ama benim dediğim on arrival'la gelinseydi 5 aya kadar uzatabiliyordu. Daha doğrusu 5 kere uzatıp 6 ay kalabiliyordu. Onunla nasıl uzatıyoruz? Ne yapmam lazım Şey onun için? yapıyorsun, immigration ofisine, yani bu vize ofisine gidiyorsun. İlk geldiğinde. Yok, ilk geldin, aldın o vizeyi gümrükte. Tamam. Her bir hafta önce, o vize 1 aylık. Her bir hafta önce götürüyorsun immigration ofise, vizeni, pasaportunu teslim ediyorsun. Evet. Sana gün veriyorlar. Şu gün gel, tekrar parmak işte izi alıyorlar senden. Tamam. Fotoğraf çekiyorsun tekrardan ve gidip 1 aylık daha uzatıyorsun. Bunu her seferinde bir hafta öncesinde yapmak zorundasın. Böyle bir vize var. Bu vize değil. Kalma izni diye. Yani bu vize, evet, oturum izni değil. Oturum izni değil. Bunu peki ilk başta nasıl bunu başvuruyorsun? Ben onu anlamadım. Yani On arrival ismi. On arrival. tamam. Bunu gümrükte böyle söylüyorsun. Ben 6 ay kalmayı düşünüyorum, uzatmayı düşünüyorum. İşlerimin Ücretleri ekstra mı onların? evvelde bir diğerinden $10-15 daha fazla. He. Yani o statüyle geldiğini söylediğin zaman daha fazla uzatma hakkın oluyor. Evet. Herhalde de her seferinde uzatırken de küçük bir ücreti var diye biliyorum. Evet, var diye biliyorum. Çünkü her seferinde herhalde o turist vizesini ödüyorsun. Turist vizesini normalde ödüyorsun zaten her Tamam. şeyde. Herhalde yanılmıyorsam her uzatmada bir daha turist vizesi veriyorlar ama ülkenin dışına çıkmak zorunda kalmıyorsun. O daha masraflı yani. Tabii ülke dışına gir çık falan. Çok daha masraflı. Öbür türlü ülke dışına girip mesela çıktım dışarıya, başka bir ülkeye geçtim. Yeri geldim. İstersen 1 dakika çık Endonezya topraklarından. Tamam. Yapabiliyorsan 1 dakika sonra dön uçakla, tekrar giriyorsun. Tamam, ondan sonra bir 2 aylık daha hakkın oluyor. böyle. Evet. O şekilde. Evet. Bunun sınırı yok mu peki? Yılda şu Var. kadar gün. Var. Şöyle, benim bildiğim kadarıyla onu 3 kere yapabiliyorsun kısa sürede. Kısa sürede. Çünkü vize uygulamadığı için Endonezya vize Türklere. Onun bir şeyi yok. Yani sen yılda şu kadar kalabilirsin diye bir şey yok. Ama sen 2-3 kere arka arkaya gir çık yaptığın zaman senden bir sebep isteyecek gümrük memuru. O gümrükteki vize polisi. Evet. Sen niye gidip geliyorsun? Ne yapıyorsun? Ya da neden vize oturuma başvurmuyorsun diye sebep isteyecek. Ben bunları direkt kendim tecrübe etmediğim için detayları çok bilmiyorum. Evet. Ama prosesler aşağı yukarı böyle. Birbirine yakın o zaman. Evet, çok fazla Türk erkekleri Endonez bayanlarla evleniyor. Aynen. Onun da herhalde etkisi
Endonez bayanlarının biraz böyle güler yüzlü, yumuşak öyle. Bütün Endonezya böyle. Güvenilir insanlar mı peki? Yani Erkeği de bayanı da. güven şöyle, güven biliyorsun yani elle tutulabilir bir şey değil. Ya da güven her gün oluşan bir şey değil. Bugün güvenilir olan yarın güvenilmez olabiliyor. Ya da bugün güvensiz olan, sana güvensiz olan bana çok güvenli olabiliyor. Gerçekten de hiç zararını görmeyebiliyorsun. Genel olarak yani burada şey yok mesela. Ağır kavga olmaz burada. Evet. Sokak kavgası olmaz. Burada şey olmaz. Gasp olmaz. Adi vakalar oluyordur mutlaka. Ufak tefek mutlaka olur. Hırsızlıklar oluyor. Şimdi sen yani fakir bir mahalleye gidip de gözüne sokarsan vatandaşın belki çalacak cebinden ama Belki gasp evet. olmaz. He. O konuda Endonezya güvenli bir ülke. Bizim kaldığımız mesela özellikle yabancılar hep sitelerde kalır. Ne Java Java Evet. adasında yani diğer adı büyük adada. Başkentin olduğu taraflarda. Orada yaşam nasıl? Orada güvenlik nasıl? Ya başkent tabii ki çok kozmopolit bir şehir, çok kalabalık bir şehir. Neticesinde İstanbul gibi resmi olarak 16 milyon ama gayri resmi 20 milyon insanın yaşadığı söyleniyor. Ha, 20 çok milyon. büyük bir şehir, çok büyük bir eyalet daha doğrusu Jakarta. Eyalet. Burada 33 tane eyalet var. Evet, eyalet. 33 tane eyalet var. Evet. Endonezya'da. Hı hı. Efsane. Provinsi diyorlar ona işte, İngilizcesi de öyle. Evet. Öyle. Hepsinin ayrı valileri var. Bu valiler bizim gibi devlet memuru değiller. Bunlar siyasetçiler. Hepsinin böyle valisi var. O eyalet başbakanı statüsünde oluyor. Güvenli bir ülke, genel olarak güvenli bir ülke. Ama kenar mahalleler, fakir mahalleleri, onun haricinde işte yani bir yerde toplum içerisinde tabii her yerde olduğu gibi dikkat etmek zorundasın. Ama biz hiçbir vaka yaşamadık. Senin yaşadığın yer neresiydi tam olarak? Benimki Java Adası, Java adasında. Orta Java eyaleti. Orta Java eyaleti. Evet, onun da Orta Java eyaletinin başkenti Semarang. Semarang. Evet, sanayi şehridir. Çok başkent var o zaman burada. Ülke içerisinde. Ülke başkenti bir tane. Bir tane. Ama mesela bu Java eyaletinin valisi nerede yaşıyorsa, bak özür dilerim. Eyaletin valisi nerede yaşıyorsa orası merkezi yönetim şehri oluyor. 33 mi demiştin? Evet, eyalet? 33 dedim. 33 eyalet, 33 tane başkent var. O anlama mı geliyor? Yok, bir tane başkent geliyor. Eyalet şehir. başkentleriyle. Ana şehir diyorlar. Burada başkente ana şehir Ana diyorlar. şehir, he. Evet, ana şehir. İbu kota derler. Anne şehir oluyor. Tam anne şehir. Endonezya da güzel sende bu arada. Endonezya'nın Galiba var. Var yani 10 yıldır burada yaşıyoruz tabii. Doğru. Zor mu? Öğrendin? Yok, Endonezya'nın orijinali, gramerli Endonezya zor. Yani ama biz sokak dili öğrendik. Şöyle bir şey yok Endonezya'da. Geliyorum, geleceğim, geldim. Hepsi gelmek fiili. Daha da fiil yok. Fiil yok. Sokak dilinde fiil yok. Yani Sonraki zamanı geleceğim falan yok mu yani? Geleceğim. var. Ben kullanabilirim bunu. Saya akan datang. Akan eki orada geleceğe söylüyor. Saya datang. Geliyorum. Geliyorum. O akanı kullanmadan, gelecek ekini kullanmadan, ecek acak var ya mesela Evet. bizde. Onu kullanmadan da aynı anlam çıkıyor burada. Aynı şeyi anlıyorlar. Dünü de söylersin, bugünü de söylersin, sonraki zamanda söylersin. Sokak dili basit, kolay. Biz tabii de personel çoktu çalıştığım firmalarda. Çok insanlarla içli dışlıydım. Dolayısıyla ne yaptık? Öğrendik yani dili. Çok iyi. Yani bir hastane olsun, bir hukuk dili olsun konuşurum. Her kelimeyi anlamasam da konuşurum yani. Peki kaldığın o Java adasının başka ne özellikleri var mesela? Java adası Yaşanabilir özellikleri, iş yapılabilir özellikleri. Bunlarla alakalı ne verebilirsin? Ne bilgi Java aktarırsın? adası Endonezya'nın 5 büyük adasının en küçüğü ama en kalabalık nüfus olan. Çünkü başkent orada. Aynen. Merkezi yönetim orada. Ondan sonra tabii merkezi yönetim olduğu için bütün Endonezya'da ya da uluslararası şirketlerin hep temsilcilikleri orada. Uluslararası resmi temsilcilikler orada. İşte elçilikler, konsolosluklar. Dolayısıyla kalabalık ve paranın olduğu, hareketin olduğu bir ada. Evet. Biz mobilya yapıyoruz mesela, orada yapıyoruz. Biz kömür yapıyoruz, orada yapıyoruz. İş gücü yüksek bir ada. Evet. Ama bence Yeraltı kaynakları, yerüstü kaynakları. yani Java adası da yeraltı kaynakları olarak çok zengin ama daha çok zengin olanlar Sumatra ve Kalimantan adaları. Borneo adası var, uluslararası dilde Borneo olarak geçiyor Kalimantan. Borneo adası. Borneo. Borneo adası. Evet. Orası öyle yeraltı olarak çok zengin. Ama Java'da bence Java'ya gelmelisiniz ya. Java gelinmeli çünkü Java'da mesela şey var, en önemlilerinden birisi Yogyakarta şehri var. Burası özel bir şehir. Evet. Sultanlığı var. Sultanlığı var orada. Evet, halen aktif bir sultanı var. Aa.
Kendi içinde bağımsız, kendi meclisleri, kendi yönetim sistemleri var. Pasaportları yok ama bağımsız. Yani özerk bir bölge. Special religion diyorlar. Evet. Ondan sonra burada çok güzel tarihi yerler var, turistik yerler var. Bir Bali kadar olmasa da Yogyakarta eyaleti de çok turistiktir. Bir kere yabancının ihtiyacı olan her şeyi bulabilirsiniz. Yani mesela ben yemekten örnek vereyim. Mesela biz ne seviyoruz? İşte peynir seviyoruz, beyaz Aynen. peynir. Orada da feta cheese bulursun. He. İşte mesela sen ne seviyorsun? Herhangi bir baharatı seviyorsun. İşte ona yakın Türkiye'den gelmediyse Arap ülkelerinden gelmiş bir baharat bulursun. Evet. Mesela sen herhangi bir şey yani sen böyle bir bardak seviyorsun. Senin ülkene ait bir fincan modeli. Evet. Orada da mutlaka senin yoksa komşun olan ülkenin fincanını bulursun. Orası böyle herkese hitap eden bir yer. Öğrenci şehri aynı zamanda bizim Eskişehir gibi. Çok fazla üniversitesi ve çok fazla öğrencisi var. Yogyakarta'dan sonra mesela benim kaldığım şehir Semarang var. Orası daha bir şehirdir. Daha sonradan yapılmış genç bir şehir çünkü Yogyakarta sultanlık. Evet. Orada da sanayi yüksektir. Ağaç sanayisi var, metal sanayisi var. Cipara şehri var mesela. Bütün batının ki Türkiye'ye de gidiyor, Orta Doğu'ya da Evet. gidiyor, Asya'ya da gidiyor. Mobilya ihtiyacını karşılar. Yani Mobilya ihtiyacını. Tabii. Şöyle sokak sokak gezin. Her evde bir tane çekiç, bir tane testere bulursunuz. Bu Vay be. insanlar kendisi çalışmamışsa babası marangozdur. Marangozluk da Evet. var yani burada. Tabii o dediğim şehirde, bizim atölyemizin olduğu şehirde marangozluk her yerde. Yani bakarsın böyle küçük çocuk bir tane çivi çakıyor kasaya. Limon kasası çakarlardı ya eskiden Türkiye'de. Herkes, her evde bir çekiç, bir testere vardır. Kendisi değilse babası marangozdur. Kendisi ilginç ya. değilse oğlu marangozdur. O şehir öyle. Kültürü bu şekilde buranın. O şehrin geçim kaynağı bu ve çok yüksek ciro yapıyor. Çok yüksek hasılatı var. Dünyanın birçok noktasına orada mobilya gönderiyorlar o zaman. Tabii her yere yani teak diyorlar işte Endonezya'sı jati diye bir ağaç var. Senin orayı seçme sebebin ne o zaman? Tabii bizim işimizin merkezi ham maddesinin ve üretimin merkezi orası olduğu için seçtik orayı ve orada da Ne ağacı demişsin? yani İngilizce tik ağacı. Tik ağacı dünyanın her yerinde bilinen sert ağaçlar ve tropikal sert ağaç olan listesindedir. Çok güzeldir, çok uzun ömürlüdür. Bahçe mobilyasında da iyidir. Reklam yapıyoruz bu arada. Bahçe mobilyasına da iyidir. Evet, zaten en çok bahçe mobilyası için kullanılır. Çünkü suyu yedikçe çürümez, gençleşir. Sapasağlam olur. Suya çok dayanıklı, güneşe çok dayanıklı bir ağaç türü. Ve bu da Endonezya'da çok fazla yetişiyor. Ev mobilyasında da kullanılıyor. Evet. Ama çok ilginç. Benim dediğim şehirde bu ağaç yetişmiyor. Aa. Sadece üretimi orada oluşmuş. Evet. Cipara şehrinde tik ağacı bulamazsınız. Ama bütün tik orada işlenir. İşleme orada. Evet. Dünyanın en büyük mobilya firmalarına, en büyük süpermarket zincirlerine, alışveriş merkezi zincirlerine iş yapan fabrikalar var. Böyle yani mesela fabrika o kadar büyük ki Hacı abi. Golf arabasıyla geziyorsun. Ne diyorsun Hiçbir bölüme uğramazsan 3 saat sürüyor. Sadece arada bir ya şu makine neydi? Şu kontrapla nasıl işliyorsun falan diye bir 5'er dakika durursan 3-4 saatini yer. 3-4 saat bir fabrika. Her makinenin işlevi farklı uğraşırsan 2 günde Kaç bitiremezsin. tane fabrika var orada? Binlerce. Binlerce fabrika var bunun gibi yani. Böyle. Binlerce üretici var diyeyim. Bu kadar büyük olan çok He. az. Bu kadar büyük olan çok az ama binlerce üretici. Çünkü dedim ya adamın 2 metrekare boşta bir kileri var. Kesiyor eliyle 4 tane sandalye çakıyor kapının önüne koyuyor. Sizin fabrikanız nasıl ya da Bizimki işiniz? fabrikamız değil. Atölye gibi mi? Şeyimiz var, depomuz var. Depo. Paketleme ve boyahanemiz var bizim. Biz fabrika üretici değiliz. Biz yarı mamulü nihai ürün haline getiriyoruz. Yarı işleme gibi mi? Evet, biz yarı ham ürünü nihai ürün, bitmiş ürün haline getiriyoruz. Türkçece fasoncu mu derler? Evet, Evet. öyle denilebilir yani. Kaç tane elemanınız var orada çalışan? Ya biz dediğim gibi üretim olmadığı için sektörün hızlı olduğu dönemde şu an Amerika, Avrupa biliyorsunuz enflasyon Evet. çok yüksek. Pazarın hızlı olduğu dönemde 20-25 kişi çalıştırıyoruz. Pazarın hızlı olmadığı dönemde de çünkü onlar sezonluk işçi. Yani çağırıyoruz. Böyle bunu ayarlayan insanlar var. Ustabaşları var. Personelini getiriyor. Paketlemeci geliyor 10 kişi. Yoluna Zımparacı geliyor 10 kişi. Boyacı geliyor 10 kişi. Ama bunların olmadığı dönemde şu anda mesela zımparacının ustabaşı mecbur sabit personel. Boyacının, paketlemecinin işte ofis personelimiz sabit personel. Şu anda da bir 7-8 kişi ofisimizde 8 kişi Evet. çalışıyor sabit personel. 8 personelde. Evet. Çok güzel. Şimdi genel olarak toplayacak olursak Endonezya ülkesi için şunu mu diyebiliriz? Yeraltı kaynakları Çok zengin. Yerüstü kaynakları da çok zengin. Çünkü burada dünyanın en güzel ağaçları var. Dünyanın en uzun ağaçları var.
işlenebilir ağaçlar var. Burası baharat cenneti bir ülke. Burası Hindistan cevizi cenneti, kahve cenneti, onlarca çeşit kahve var. ağaçları, değil mi? Bahçeleri Kahve var. dağları var burada. Nasıl bizim çam ormanlarımız var, burada kahve ormanları var. Vay be. Evet. Ya bir dağ komple kahve, başka bir ağaç yok içinde. Rakımından dolayı herhalde kaliteli Evet. kahve çıkıyor burada. Tabii işte sürekli yağmur alıyor olması, toprağının zengin olması gibi. Evet. Ama mesela domates maalesef lezzetsiz burada. Yok Aynen. yani bizim böyle Antalya'da, Çanakkale'den ya da benim kendi şehrimden, Kırıkkale'den gelen böyle güzel bir kırmızı domatesi bulamazsın. Çünkü Aynen. niye? Sürekli kapalı hava ve yağmur var. Yani harika. Gerçekten çok güzel, çok kaliteli bilgiler aktardın. Aslında bu sohbeti böyle sürekli devam ettirmek isterdim ama tabii uzun bir video oldu. Evet, uzun oldu. Ama çok böyle güzel, akıcı bir video oldu. Çok güzel İnşallah. anlattın. Teşekkür Ağzına ederim. sağlık. Estağfurullah. Keşke daha böyle zamanımız olsa da daha uzun video yapabilsek ama tabii süremiz maalesef kısıtlı. Fazla uzun süre yayınlayamıyoruz. Evet. Ama umuyorum ki izleyen arkadaşlar da anlatımından çok fazla memnun olacaktır. Ben çünkü çok memnun oldum. Bundan İnşallah, çok keyif teşekkür aldım. ederim. Ben de memnun oldum. Keyif aldım. Güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Şey yapalım. Hem arkadaşlar buyursun Endonezya'ya gelsinler. Evet. Mutlaka Türkler yurt dışına çıkmalı. Aynen. Kesinlikle ben genç yaşta çıktım. Çok mutluyum çıktığım için. Evet. Bütün Türkler yurt dışına çıkmalı. Ben şöyle bir şey demiyorum. Şu anki politik durumdan dolayı gidin çalışın demiyorum. Herkes yurt dışına çıkmalı. Hiç kimse gidemiyorsa Gürcistan'a gitmeli, Bulgaristan'a gitmeli, Evet. Yunanistan'a gitmeli, komşularımıza, Irak'a gitmeli. Ufkunu biraz geniş tutsun Evet, diyorsun. mutlaka. Çok fazla İş yapabilir değişiklikler belki, oluyor. fırsatlar yakalayabilir. Tabii ki, mutlaka. Onun haricinde de abi seni de bekleriz. Bizim şehrimize gel. Umarım. Atölyemizi gezelim. Çok iyi olur. Bizim oraları gezelim. Aynen. Çok memnun oluruz. Ha şey yapalım. Sıra gecesi yapalım. Urfa usulü. Yapma ya. Yaparız. Yapıyor musunuz? Ya yaparız. Mangalımız, bahçemiz, barbekümüz var yani. Sıkıntı yok. Aslan Ankara'lıydın herhalde sen. Kırıkkaleliyim. Kırıkkale'den doğru söylemişsin. Ankara bebesi de diyebiliriz. Sıkıntı yok yani kardeş. Öyle de çok fazla şey yapma yani bize. Okey. Süper ya. Eyvallah, eyvallah. Evet, şimdi Endonezya'da yaşayan Türk vatandaşı Akif kardeşle çok güzel bir sohbet ettik. Çok güzel bir video çıkarttık. Kendisinin de ağzına sağlık, böyle bıkmadan, usanmadan çok güzel bir şekilde ifade etti. Endonezya'yı bize çok güzel bir şekilde anlattı. Keşke zamanımız olsaydı yine daha uzun bir video da yapabilsek belki ama sanırım sen Bali'den ayrılıyorsun Evet, yakın ben zamanda. yarın gidiyorum, evet. Belki farklı bir zamanda Akif'in yaşadığı şehre doğru biz de hareket ederiz. Belki yine karşılaşırız orada. Şimdi bu videonun sonuna geldik. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like tuşuna basmayı ve sevdiğiniz videoları paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Endonezya'dan selamlar abi. Aynen. Bu kadar. Hoşça kalın.